Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle 3 farklı modelde yastık yapacağız. Özellikle son zamanlarda ev dekorasyonunda yastıklar çok fazla kullanılmaya başlandı. Biz de sizlere ilham olacak, yapımı çok kolay 3 farklı yastık modeli gösterelim istedik. Bir tanesini punch nakışıyla yaptık, diğerini kumaş kalemleri ve pomponlarla, sonuncusunu ise püskül ve makine dikişiyle süsledik. Hadi gelin tek tek nasıl yaptığımıza bir bakalım. İlk yastığımda ben kumaş kalemleriyle bir süsleme yapacağım. Dak bezi sert bir kumaşım var. Ben bu kumaşları çok seviyorum. Benimki ekru renginde. Pamuklu bir kumaş olduğu için kumaş boyalarını da kaldırabilen bir kumaş aynı zamanda. Şimdi ön tarafı için 44x44 cm boyutunda bir karem var. Arka tarafının boyutu ise 44x49 cm olacak. Ben siyah kumaş kalemimle puantiyeli bir yastık yapacağım. Bunun için benim daha önceden kullandığım şablonlarım vardı. Onları kullanarak böyle puantiyeler yapacağım. Basit kumaş boyama tekniklerini biliyorsunuz daha önce farklı bir videomuzda paylaşmıştık. Onu da yine kartlara ekliyorum. Hem kumaş boyaları hem kalemleriyle boyama tekniklerini detaylı anlattığımız bir videoydu. Buradan izleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tüm puantiyeleri boyamayı tamamladım. Böyle biri büyük, biri küçük olacak şekilde puantiyeleri gelişigüzel bir şekilde şablonunu dağıttım. Ve sonuçta iki kumaşım da bu şekilde oldu. Şimdi kumaş kalemleriyle puantiyelerimi tamamladıktan sonra dikiş aşamasına geçiyorum. Önce fermuar dikeceğim. Fermuarın yastığın arka tarafına, yastığın tam ortasına dikmek istiyorum. Bu nedenle 44x49 cm kestiğim büyük parçamı öncelikle ikiye ayırdım. Bir parçanın boyu 23 cm, diğer parçanın boyu ise 26 cm olarak ben bu parçaları ayırdım. Büyük parça kesmemin sebebi ise fermuarın üzerine gizlemek için kumaştan ben bir pay bırakmak istiyorum. Bu yüzden birini daha büyük kestim. Bu payı bırakmak için de büyük parçanın ucunu fermuara kapayacak şekilde 3 cm içeriye kıvırıyorum. Ve böyle kumaşı iğneleyeceğim. Kıvırdıktan sonra tam fermuarı kapatacak şekilde iğneliyorum ve alttan buraya dikeceğim. Kumaşın bittiği yerden fermuarla birleştiği noktadan tam buradan dikiyorum. Bir tarafı diktikten sonra ise diğer tarafı fermuarla birleştiriyorum. Diğer parçayı fermuarın diğer tarafına iğneledim yine bu şekilde. Daha önceki videolarımızdan biliyorsunuzdur. Fermuarı dikerken arkadan dikiyorum ki kumaşın açık kalan kısmı arkada kalsın. Ön tarafta temiz bir görüntü elde edelim diye. Bu arada benim fermuarım 50 santimdi, yastığım ise 44 santim. Sonradan fermuarımın bu kalan kısmını da keseceğim zaten. Gördüğünüz gibi arka tarafta böyle bir görüntü elde ettik. Fermuar tamamen kumaşın altında kaldı ve bu şekilde hiç görünmüyor. Daha hoş bir görüntü yakaladık. Şimdi hazırladığım iki parçayı ön kısmı ve arka kısmı tersten üst üste koyarak birleştireceğim.
Üst üste koydum parçalarımı ve arkadan dikiş makinesiyle tüm çevresinin üzerinden geçiyorum. Fermuar ortada olduğu için zaten fermuarı açıp çevireceğim. O yüzden de dikerken herhangi bir açıklık bırakmıyorum. Her tarafını dikiş makinesiyle kapatıyorum. Yastığı diktikten sonra ben yastığın 4 köşesine 4 tane de pompon yapacağım. Şimdi onları hazırlayacağım. Pompon yapmanın aslında birçok yolu var. Benim bu şekilde bir pompon yapma aletim var. Onunla yapacağım. Bunun iki tarafını önce iple ayrı ayrı sarıyorum. Güzel bir pompon yapabilmek için böyle kalın sarmaya dikkat edin. Ben olabildiğince ipimle kalın bir şekilde iki tarafı da sarıyorum. Sarma işlemini tamamladıktan sonra ise tam ortadan ipleri kesmeye başlıyorum bu şekilde. İki tarafı da kestikten sonra bunların ortasından bir ip geçiriyorum. Ve ipi iyice sıkarak birkaç kez düğüm atıyorum. Sonra pompon aletinden çıkardığımda gördüğünüz gibi tam bir yuvarlak pompon olmuş oluyor. Biraz da makasla düzeltiyorum ve tatlı pomponum hazır. Bundan 3 tane daha yapacağım şimdi. Yaptığım pomponları daha sonra iğne iplikle yastığa dikiyorum. Ben böyle daha önce 2 tane denemiştim. Şimdi bir tane de size göstereyim. Dikerken iplerin gizli olması önemli. Dikiş ipliği zaten pomponların arasından kaybolduğu için ben beyaz iplik tercih ettim ama yine de ipleri gizli tutmaya da ayrıca dikkat ediyorum. Ve sağlam bir şekilde de dikiyorum. Ve ilk yastığım hazır. Fermuar kısmı da gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Pomponları ise böyle. Şimdi diğer yastığımıza geçelim. İkinci yastığımı ise punch nakışıyla süsleyeceğim. O nedenle önce yastığımın punch nakışıyla süsleyeceğim tarafı için bir kare kestim. Karemin boyutları 44x44 cm. Sonra üzerine de suyla silinebilen kalemle çiçekler çizmeye başladım. Bu çiçeklerin içerisini punch nakışıyla dolduracağım. Çiçekleri çizerken aynı boyutlarda yapabilmek için böyle daha önceden bir parça kesmiştim. Bu parçayı 2 yapraklı yapmıştım ben. Çapraz bir şekilde üst üste koyarak da 4 yapraklı bir çiçek oluşturuyorum bu parçadan gördüğünüz gibi. Ben kumaş olarak tüm yastıklarımda dak bezi kullandım. Dak bezinin kalınlığını seviyorum. Bence yastıklarda da güzel duruyor. Bir de punch nakışını da yapabiliyorsunuz bu kumaşlara. O yüzden de dak bezi tercih etmem de bu ikinci sebep oldu. Şekilleri çizdikten sonra punch nakışımı işlemeye başladım. Ben böyle birkaç tane önceden yaptım. Şimdi size de bir örnek göstereceğim. Çiçeklerin ortasını sarı ile doldurdum. Kenarlarını da bez ile dolduruyorum. Punch nakışını biliyorsunuz yine daha önceki bir videomuzda detaylı olarak aktarmıştık. O videomuzda kartlarda paylaşıyorum. O nedenle detaylı olarak aktarmadan punch nakışımı yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi nakışımı bitirdim. Bu yastık olarak kullanacağı için nakışların sağlamlığı çok önemli. Biliyorsunuz punch nakışı kolay açılabilen bir nakış ve arkadan mutlaka tutkallanması, yapıştırılması gerekiyor.
Ben de bu yüzden punch tutkalımla çiçeklerimin arkasını iyice tutkallıyorum ve nakışlarımı tamamen sabitliyorum. Şimdi yastığımı dikeceğim. Ben dikmeden önce punch nakışı yaptığım kumaşın arka tarafına da bir tele yapıştırdım. Böylece nakışların zarar görmesini de iyice engellemiş oldum. Bu yastığı da bir önceki yastıkta olduğu gibi dikeceğiz. O yüzden dikiş aşamalarını tek tek göstermiyorum. Bu yastığın da dikişini tamamladıktan sonra oluşan görüntü bu şekilde. Ve ikinci yastığımız da bu şekilde hazır. Şimdi son yastığımıza geçelim. Üçüncü yastığımızı ise taş rengi bir dak bezinden yapacağız. Bir tane 35x50 santim kumaş kestim. 35x50 santim olan kumaş ön parçam olacak. Bunun önüne ise dikiş makinesiyle süsleme yapacağım. Böyle araları 5 santim olacak şekilde 5 tane çizgi çizdim. Bu çizgilerin üzerinden de dikiş makinesiyle zikzak yapacağım. Sonrasında da kenarlarına böyle püsküllerim olacak. Püskülleri nasıl yaptığımı da göstereceğim birazdan. Arka tarafı için ise bir tane 19x50 santim, bir tane de 16x50 santimlik bir kumaş kestim. Bunları yine bir önceki yastıklarda olduğu gibi fermuarla birleştireceğim. Şimdi önce ön tarafın süslemesini yapalım. Dikiş makinamı zikzak fonksiyonunu alıyorum. Orta seviye zikzak fonksiyonunu aldım. İkinci zikzak. Şimdi bu 5 çizginin üzerinden de geçiyorum düzgün bir şekilde. Gördüğünüz gibi süslemeyi bitirdim. Şimdi püsküllerin yapımına geçelim. Püskül için 12 santim uzunluğunda bir parçaya ihtiyacım var. Bu parçaya ipimi sarmaya başlıyorum. İp olarak ben koton iplerden kullandım. Yaklaşık 20-25 kez ipimi bu dikdörtgen parçaya sarıyorum. Daha kalın bir püskül istiyorsanız daha çok sarabilirsiniz. Sonra yine 20-25 santim uzunluğunda bir ip alıyorum. Onu yün iğnesi yardımıyla bir ucundan geçiriyorum. Ve iplerimi kartondan çıkartıyorum. Sonrasında birkaç kez bu iple düğüm atıyorum ve uçlarından tam ortadan kesiyorum. Gördüğünüz gibi püskülümüz az çok oluşmuş oluyor. Yine 20-25 santim boyutlarında bir ip alıyorum. Püskülün uç noktasından böyle 3-5 santim alttan bu ipi buraya bağlıyorum. En son aşamada da uçlarını makas yardımıyla düzeltiyorum. Bu şekilde de çok kolay bir püskül yapabiliyorsunuz. Ben bu püskülden 3 tane daha yapacağım. Ve bir önceki yastığımızda diktiğimiz pomponlar gibi köşelere bu püskülleri dikeceğiz.
Ve üçüncü yastığım da hazır. Bu yastığı da bir öncekiler gibi diktim. O yüzden detaylı olarak göstermedim. Bu yastıkta siyah fermuar kullandım. Arkası da bu şekilde oldu. Kenarlarına da 4 tane püskül diktim. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur ve size de ilham olur yastıklarımız. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve ilerleyen videolarımızda da görmek istediğiniz fikirleri yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.